Bu videomuzda biz elimizdeki metinlerimizi, yazılarımızı nasıl seslendiririz? Bunu tabii bir seslendirmen veya bir stüdyoya ihtiyaç duymadan tamamen dijital olarak nasıl yapabiliriz? Gerçekçi insan sesini nasıl yakalayabiliriz? Bunu sizlere anlatacağım. Sesin yazıya çevrilmesi var. Bu da insan sesinin yazıya çevrilirken %90-95 oranlarında bir hatasız çevirme oranına sahip. Artık pahalı stüdyolara, mikrofonlara ve seslendirmenlere ihtiyacınız yok. Voicer.net ile şimdiye kadarki en hızlı ve gerçekçi seslendirme deneyimini yaşayın. Voicer Stüdyo'nun doğal, akıcı ve gerçekçi sesleriyle YouTube videolarınız, sosyal paylaşım içerikleriniz, eğitim ve sunum videolarınız, podcast yayınlarınız, sesli anonslarınız ve ihtiyacınız olan diğer tüm alanlar için ses dosyaları oluşturun. You can also have your text read to you with an English accent. وباللغة العربية. ve pek çok dil seçeneği. Ücretsiz test sürümümüz için Voicer.net'e bekliyoruz. Örnek olarak bir metin yazalım. Bunu Türkçe'de Hakan sesiyle seslendirmek istiyorum. Örnek olarak bir metin yazalım. Gibi bize seslendirmeyi yapıyor ve biz indir butonuna bastığımız zaman bize bunu MP3 olarak veriyor. Biz bunu dijital olarak aldığımız zaman YouTube içeriklerimizde, işte dijital ortamlarda kullanabileceğimiz tüm sunumlarda, sosyal medya içeriklerinde kullanabiliriz. Sesin yazıya çevrilmesi var. Girdiğimiz ekranda bizi bir editör karşılıyor. Daha sonra mikrofon işaretine basıyoruz ve bizim seslerimizi bildiğiniz el yazısından daha hızlı bir şekilde ve daha hatasız bir şekilde yazmaya başlıyor arkadaşlar. Tabii ne yapıyoruz? Bunu kapatabilmek için de, yani bu yazdığımız metni kaydedebilmek için mikrofon işaretine basıyoruz veya belli bir süre duraklamamız yeterli. Örnek veriyorum, bu şekilde arkadaşlar durduğumuz zaman bizim yazdığımız metni durdurur ve kayıt altına alır. Örnek olarak bir metin yazalım. Bunu Türkçe'de Hakan sesiyle seslendirmek istiyorum. Örnek olarak bir metin yazalım. Gibi bize seslendirmeyi yapıyor ve biz indir butonuna bastığımız zaman bize bunu MP3 olarak veriyor. Biz bunu dijital olarak aldığımız zaman YouTube içeriklerimizde, işte dijital ortamlarda kullanabileceğimiz tüm sunumlarda, sosyal medya içeriklerinde kullanabiliriz. Bahçıvan Koridoru ile Türkiye ve Azerbaycan birleşiyor. Size, Türkiye'den sonra en çok Türk'ün yaşadığı yer neresidir, diye sorsam, cevabınız ne olur acaba? Instagram'da profil resmine palyaço resmi koyanların hesabı kapatıldı. WhatsApp kullanıcıları dikkat! Sakın tıklamayın. Orta Asya'ya Türk koridoru açılıyor. Bahçıvan Koridoru ile Türkiye ve Azerbaycan birleşiyor. Türkiye S-400'leri aktifleştirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 44.'sü düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, MODEF Expo 2020, törenle açıldı. 2017 yılında Türkiye'ye uçan araç kazandırmak için yola çıkan Eray Altunbozar, İstanbul'da Ercar Corp Startup şirketini kurdu. 320 milyar metreküp doğalgaz ne anlama geliyor? Washington'un yarın 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çarşamba günü sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim açıklaması vatandaşları heyecanlandırdı. bir zamanlar insanların girmediği, yalnızca hayvanların yaşadığı bir orman varmış. Alice bankta ablasının yanında hiçbir şey yapmadan öylece oturmaktan sıkılmıştı. Bundan yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, toz ve gazlardan oluşan devasa bir toz bulutu vardı. CIA'den 100 yılın istihbarat darbesi. Talar yer değiştirip çarpışıyor, yanardağlar patlıyor ve buzullar her gün daha da eriyip azalıyor. Mimari bakış açınıza anlam katmaya geliyoruz. Hayalinizdeki yaşam alanı, fazla uzağınızda değil. Ajanslara Çin'den çekilen bazı korkunç görüntüler düşüyordu. Özellikle Wuhan'dan hepimizin kanını donduran görüntüler izliyorduk. Einstein'ın genel görelilik kuramı, evrenle ilgili tüm kanılarımızı değiştirdi.
Vending machines in China are now mobile. Fatih lakabıyla da anılan Sultan II. Mehmet, Hristiyan olan bir mimarı yanına çağırarak, kendisine önemli bir görev vermişti. Sedef, egzema, mantar gibi cilt rahatsızlıklarında etkili ve rahatlatıcı bir çözüm sunar. Garaj V12, Çayırova'da açıldı. İngiltere'de gelecek hafta yapılması planlanan koronavirüs aşılarını taşıyan tırlar, Belçika'nın Perth şehrindeki Pfizer tesislerinden binlerce doz aşı ile birlikte yola çıktı. Firmamıza hoş geldiniz. Görüşmelerimiz daha iyi hizmet verebilmek adına kayıt altındadır. Sakaryaspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım, Yeşil Siyahlıların Rüstemler tesislerinde yaptığı çalışma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Voicer Studio'ma giriş yapıyorum. Voicer Studio'mda Türkçe ile alakalı kullanmak istediğim ses Hakan olacak. Seslendirmeyi yaparken aradaki tırnak, ayrım işareti vesaire bunları öncelikle kaldırmamız gerekiyor. Şurada bir S vermesini istiyorum. Sevim Alan, yeni şubesiyle Tuzla'da. Ufak S için buraya bir virgül koydum. Seslendirmemi yapıyorum. Sevim Alan, yeni şubesiyle Tuzla'da. Biraz daha hızlı söylemesini istiyorum. Ve ses kalınlığı da biraz daha Sevim Alan, hani biraz daha incelsin ve coşkulu çıksın. O yüzden ses perdemi de yükseltmiş bulundum. Sevim Alan, yeni şubesiyle Tuzla'da. Evet, bence gayet güzel. Ses dosyamı indiriyorum. Bu şekilde uyguluyorum. Sevim Alan, yeni şubesiyle Tuzla'da. Ses olarak çok düşük kaldı. Ben desibel ayarlarımı yapıyorum. Sevim Alan, yeni şubesiyle Tuzla'da. Türkçe'de yumuşak G geldiğinde bir sonraki sesli harf daha farklı okunur. Yani aslında yumuşak G okunmaz da diyebiliriz. Yumuşak G burada düşer ve aslında okunması gereken şey ağırlamak olur. Ağırlamak değil, ağırlamak diye telaffuz edilir. Yumuşak G olan kısımlarda daha doğru tonlamalar elde etmek istiyorsak, özellikle çarpıcı metinlerde doğru olan budur. Bu şekilde bir deneyelim. Sizleri ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Evet, telaffuzun doğru olanı budur. Benim kullandığım program Final Cut. Dilerseniz Premiere, Movie Maker ve diğer video kurgu programlarında da yine hemen hemen aynı mantıkta seslendirmeler yapabilirsiniz. Seslendirmeleri yaparken cümle cümle veya uzun metinlerde, mesela bir YouTube video seslendirmesi yapıyorsanız orada paragraf paragraf yapmak ve bu şekilde en doğru telaffuzu elde edene kadar aralara bekleme vurguları yapmak için şu şekilde virgül kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yine seslendirmelerinizi yaparken yumuşatmasını istediğiniz yerlerde şu şekilde züccaciye kelimesini denemek istersek diyorum. Züccaciye'ye gidiyorum. Sistem bazı kelimeleri yanına ek geldiğinde vesaire yanlış telaffuz edebiliyor. Züccaciye kelimesinin A'sını bu şekilde ki A şeklinde yazarak Züccaciye'ye gidiyorum. daha doğru bir sonuç alabiliyorum. Yine aynı şekilde bazı kelimeler için şapka kullanarak, örneğin yanisi, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yanisi bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Burada yanisi'yi kullanırken bir hızlı okuma durumu söz konusu. 2A veya şu şekilde Shift ve 3 tuşuna basarak bir şapka oluşturup sonrasında A'ya basarsam Yanisi bunu anlatmaya çalışıyorum. daha doğru bir telaffuz elde etmiş oluyorum. Türkçe şapkalar olmadığında yazıldığı gibi okunan bir dil haline gelmiyor. Yani kar ve kar kelimesi çok farklı anlamlardalar. Hala ve hala kelimesi, yani bunlar aynı yazılıyorlar fakat cümle içerisinde kullanıldıkları manaya göre farklı telaffuzlar içeriyorlar. Yani burada şapka işaretleri, yan yana iki sesli işaret kullanarak bu çözümlemeleri elde edebilirsiniz. Daha iyi sesler üretebilirsiniz.